Bu video matematik konusunda. Matematik nedir, sayı nedir, hesap nedir, trigonometri nedir? O konuda konuşacağız. Mesaj, buna bir cevap vereyim. Şimdi matematikin tarihi sürecini aslında bugünkü matematik ne olur, gelecekte ne olur? Bu konuda hızlı bir geçiş. Bu işi bitirelim. Tabii insanlar ilk konuşmayı öğreniyorlar. Sonra bu hayvancılığı toplayıcılıktan toplayıcılıkta da matematik olabilir. Ne kadar topladığını bir belirleme. Yani önce kaba, çok, az gibi dillerden gelen. Daha sonra işte birer birer çakılla veya parmakla, temsille 10'a kadar, 20'ye kadar. Daha sonra tarım toplumu ile birlikte bu yetmemeye başlamış. Çünkü insanlar yerleşim hayata geçince üretim ortaya çıkmış, ambarmış, birbirine bunların dağıtımı, arsa paylaşımı vesaire daha geniş matematik ortaya çıkması gerekiyormuş. Bu da yazının icadı ile birlikte temsil, yazıya benzer. Mesela Roma rakamı gibi temsillerle bu toplamaya dayalı. Mesela Roma'nın nedir? Mesela 50 ile 100'ü topla v eşittir 2 koyarsan 8 olur gibi. Yani toplamaya dayalı bir matematik icat edilmiş. O belli bir süre yetmiş tabii. 1000 sene boyunca ama daha sonra bu ticaret gelişince bu tıkanmış. Sayılar büyümüş. Sayılar olunca bunu temsil edilememez olmuş. Hesaplar, çarpmalar böyle çok karışık olmuş. Yani bir çarpma yapmak için insanlar çok büyük uğraşlar vermeye başlamışlar mesela. Hatta Avrupa'da böyle bir söz varmış. İşte İtalya'da, Almanya'da toplamayı öğrenebilirsin ama çarpma için İtalya'ya gitmen lazım. Yani o da eğitimli. Çarpma düşün. Çarpmayı bir gün çocuklarda hesap makinesinin için bile ne kadar basit bir şey. Ama eskide Roma rakamıyla temsil olmadığı için sıfır kavramı yoktu. Ve e, hiyerarşi yani bölmeyle çarpmayla temsil olmadığı için şey olmuş. Daha sonra sıfır kavramı işte Müslümanlar tarafından geliştiriliyor bugün bir sayı sistemi. İşte Hindistan'da sıfır kavramı var. Oradan alıyorlar. O Rom tercümelerle işte bu geometriyi de bu Yunan medeniyetlerden alıyorlar. Derken daha ufuk geniş eskide ön yargı yok İslamiyet'in. Her şeyde rahatlıkla fikir yürütebiliyorlar. Yani bugünkü bir dinin bir kilitlenme, robotlaşma yok. Fikir yürütüyor. Aklını kullanıyorlar. Zaten Kur'an'da ne diyor? Akıl ettiniz, akletmezseniz pislik yağar. Yani bomba yağar Irak'ta, İtalya'da. Neyse bu mevzulara siyasete girmeden sıfır kavramı yani boşluğu da temsil edilmesi gerekiyor. Mesela toplamada sıfır etkisiz eleman ama çarpmada etki. 10 çarpı 5 sıfır yokluk. Dolayısıyla çarpma bölme yani daha gelişmiş. Toplamanın toplama gibi düşündüğün zaman ne oluyor? Küme kavramı oluşuyor ve sayı sistemi büyük işlemleri yapabiliyorsun ve o bugün ticaret, ekonomi, bilim, işte bilgisayar sistemi, o küme kavramı bugün sayı sistemi üzerine inşa ediliyor. Ama bugünümüze gelindiği zaman şöyle müthiş bir şey yani internet çağında. Şöyle düşün. Şu anda milyarlarca CPU var ve milyarlarca işlem yapıyor internetinde. Korkunç bu sayılar, bu sayıların çılgınlığı gibi devam ediyor ve uygarlığı ayakta tutan bu verimliliği, işte rahatlığı sağlıyor. Yani insanlar refah seviyesi yükseliyor, tıpta bilmem ne. Bugün 500 yıl önce bir kral saraydan daha çok refah seviyesine en basit adam sahip. Çünkü uyuşturucu bir şey dişine ağrınca tedavi olamıyor. Diş ağrısından ölen padişahlar, krallar varmış. Şimdi en basit bir şekilde diş tedavi edebiliyor. Biraz refah seviyesi iyi ise takma yapabiliyor. Yani teknolojik gelişmeyle açısından baktığın zaman. Ama gelecekte matematik nasıl olacak? Yani o zaman çarpmanın daha ötesi, çarpmanın çarpma. MP problemleri çıkıyor. Bugün yazılımda çözülemeyen MP problemleri. Bilginin hesaplanması meselesi. O da üster şeyiyle olacak. Yani o da farkların da matematiğe girmesiyle birlikte oluşacak. Ve kuantum bilgisayarın o inanılmaz temsile birleşince belki de çekim kuvvetini kullanıp galaksiler arası seyahat sağlayacak. Yani evreni paralel uzaya dönüştürecek. Çünkü ışık hızını düşün. Işık hızını aşmak ancak çekim kuvvetiyle mümkün olabilir. Yani Musa Peygamber'in Tur Dağı'nı kaldırması, yemin ettirmesi neydi? Yani çekim kuvveti olabilir. Veyahut da işte Kızıldeniz'i yarmış. Bu da ancak çekim kuvvetiyle mümkün olabilir. Yani mucize olarak gerçekleşen bir şey. Teknolojik olarak gerçekleşebilir.
Çünkü şu anda hep manyetik kuvvetle bu teknolojiyi inşa etmişiz. Bu da Hazreti İbrahim'in mucizeleri olarak düşünebiliriz. Yani ne yapmış orada? Ee, Ateşe atılmış. Ateş nedir? Manyetik kuvvet. İşte parçalara dağıtmış kuşları, dağlara bırak demiş, çağırınca gelsinler. Bu da nedir? Organ nakli, tipteki bu genetik vesaire. Neyse o dini mevzudaki temsili açıklamalara geçelim. Şimdi o mevzulara uzar. Bu video çok uzar. Ama gelecekte işte bu bilgi hesaplayan matematik ve kuantum dünyasındaki o temsili aynı andalığı ve zamansızlığı açıp da çekim kuvvetini kontrol edebilirsek geleceğe seyahat, geçmişi izleme imkanı olur. Çünkü kara deliklerde biliyoruz ki madde şeyi açabiliyor. Yani mikro kara delik açıp ile doğrusal bir işin ilerlemesine gerek yok. Dönen ışığı da alıp bir kamera gibi veya hologram gibi bir şey yaparsın. Diyelim Fatih Sultan zamanına baktın, ışığını ona göre ayarladın. Fazla böyle bir donanım geliştirdiğini düşünün. Tak seyrediyorsun o geçmiş. Çünkü yıl şu anda bize 1000 yıldır gelen ışık var. 1 milyon yıl önceki ışığı izleyebiliyoruz. Yani belki 1 milyar ötedeki galaksiye bakıyorsun. 1 milyar yıl yola çıkmış. Bizi geliyor. Aynı şekilde ışığı açan bir teknoloji ile birlikte yani bu çekim kuvvetini kullandığımız zaman olabilir. Bu mümkün olabilir mi? Olabilir. Mesela piramitler yapılmış. Piramitler niçin yapılmış? Yani acaba çekim kuvvetini mi kullanıyorlar? Yani orada Musa Peygamber mucize olarak atlatılan gerçekten fiziksel olarak mı var? Ve o bilgiyi çaldıkları için mi Mısır uygarlığı çöktü? Niye piramit var? Ve dünyanın her yerde niye piramit var? Şöyle bir açıklama var. Yani piramit işte yapmak kolaydı. O yüzden dünyanın her yerinde o şekilde yapıldı. Yani dik yapamadılar falan. Bence daha farklı bir şey. Madem Einstein'ın teorisiyle de ispatlanıyor bir şey. Madde şeyi büküyor. Çekim ışığı büküyor. Dolayısıyla çekim kuvvetini de büküyor. Çünkü çekim dalgaları da hesaplanmış. Acaba çok hassas bir şekilde o açıdan dolayı merkezde bir şey mi oluşuyor? Veya yıldızlar arası seyahat mi oluşuyor? İhtimal dışı değil yani. Çünkü uzaylılar meselesi nedir, gerçektir, evlerinde bilinç, yaşam yaygın mı değil mi? Bu konuda ayrı bir şey yapabiliriz. Ama matematik işte ilk sayısal temsille başlıyor. Roma rakamıyla toplama, bugün işte çarpma, bölme ile sayı sistemi var. Gelecekte üst kök meselesi. Yani sanal zaten rasyonellik temsil ediliyor. Gerçekte rasyonel sayı yok. Onu sanal olarak temsil ediyor. Bir de eksi olduğu için A artı İB yani her şeyi hem sanal hem gerçek sayıları, sanal sayıları temsil ediyorsun. Bunu Matrix'te birlikte Matrix bugün ifade ediyor. Daha gelişmiş bir şey var tabii bunun sayısal sistemle. Farklı matematiğiyle nasıl hesaplanıyorsun? Dört işleme bile gerek olmayan bir dünya nasıl oluşturuyorsun? O konuda da bir